Kuantum mekaniğine adım attığınızda karşınıza çıkan en kafa karıştırıcı şeylerden biri fazdır. Genellikle denklemlere iliştirilmiş o küçük gizemli i harfiyle gelir. Çoğu insan için bu gerçek dünyada karşılığı olmayan, matematikçilerin uydurduğu soyut bir detay gibi görünür. Oysa durum böyle değil. Klasik bir bilgisayar biti ya sıfırdır ya da bir. Ama bir kuantum biti yani kübit bu ikisinin arasında karışık bir durumda yaşar. Aynı anda hem sıfır hem de bire ait bir süperpozisyon. Ama bu rastgele bir karışım değildir. İki parçalı çok hassas bir tariftir. İşte bu sezgiyi sarsacak görselleştirme aracı blok küresidir. Fizikçi Felix Bloch'un adını taşıyan bu küre, tek bir kübitin yaşayabileceği tüm durumların haritasıdır. Kürenin en tepesi tamamen sıfır durumu, en altı ise tamamen bir durumudur. Kürenin merkezindeki ok ile tarif edilen bölgede durumlar değiştikçe ok yavaşça kuzey kutbundan θ eşittir sıfırdan ekvatora doğru eğilir. Yan tarafta olasılık göstergesi belirir. Ok yukarıdayken %100 sıfır, ok aşağı indikçe sıfırın oranı değişir. Ok tam ekvatorda durur. Θ pi bölü 2'yi gösterdiğinde %50 sıfır durumunda, %50 bir durumundadır. Kübiti anlamak için tarifin ilk parçasına bakalım. Ağırlık. Kübitin durumunu gösteren bu okta okun yukarı aşağı eğimi, buna θ açısı diyoruz, bize ne kadar sıfır ve ne kadar bir olduğu sorusunun cevabını verir. Daha önce de söylediğimiz gibi ok kuzeye yakınsa sıfır tarafı baskındır, güneye yakınsa bir tarafı. Bu işin olasılık kısmıdır. Ama kübiti sadece %50 şundan, %50 bundan diye anlatırsanız hikaye eksik kalır. İşte ikinci ve en gizemli parça. Faz. Şimdi dikkat edin. Oku kürenin etrafında sağa sola çevirdiğimizi düşünün. Okun yüksekliği değişmiyor. Yani 0 ve 1 ağırlıkları aynı kalıyor. Ama ok küre üzerinde çevresel bir tura çıkıyor. Ok dönerken kürenin ekvatoru üzerinde izlediği yol parlak bir çember olarak belirginleşir. Ve bu açıya fi açısı denir. Ok bir deniz fenerinin ışığı gibi kürenin z ekseni etrafında dönmeye başlar. Buna azimüt dönüşü denir. İşte blok küresinde faz bu çevresel dönüş açısıdır. Matematikteki o soyut faz burada gözle canlandırabileceğimiz somut bir yöne dönüşür. Bu sıfır parçası ile bir parçasının birbirine göre nasıl hizalandığının haritasıdır. Örneğin ok saat yönünün tersine tam 90 derece dönerek y eksenini işaret ettiğinde burada karmaşık eksen vardır. Peki ya o korkutucu karmaşık i sayısı? Blok küresi bize müthiş bir sezgi verir. I çoğu zaman fiziksel olarak sistemin durumunu 90 derece dik bir yöne döndürme talimatı gibi davranır. İ'yi gerçek dışı olarak değil, bir yön değiştirme komutu olarak düşünün. Bu yörünge dönüşü yani faz sadece bir hesaplama hilesi değildir. Gerçek ölçülebilir fiziksel sonuçlar doğurur. Nasıl ki su dalgaları üst üste gelince birbirini güçlendirir veya söndürürse, kuantumda da 0 ve 1 parçalarının ritmi yani fazı değişince deneyin sonucu tamamen değişir. Faz soyuttur ama etkisi gerçektir. Örneğin ilk senkronizasyonda blok küresi ok artı x yönündeyken faz 0, sağdaki dalgalar üst üste biner ve büyür. İkinci senkronizasyonda blok küresindeki ok tam tersi yönde eksi x yönüne döndüğünde faz 180 derece veya pi olduğunda dalgalar birbirini sönümler. Bu da yıkıcı girişime sebep olur. Kuantum bilgisayarlarda yaptığımız işlemler yani kapılar aslında blok küresindeki bu okun döndürülmesinden ibarettir. Bazı işlemler oku yukarı aşağı döndürürken bazıları sadece küre etrafında döndürerek fazını değiştirir. Blok küresi tek bir kübiti anlamak için mükemmel bir araçtır. Fazı bir yön olarak görmemizi sağlar. Ancak burada büyük bir sınır vardır. Bu harita sadece tek bir kübit içindir. İki kübit işin içine girdiğinde ve dolanıklık başladığında bu küresel resim bozulur. Tek kübitte fazı bir yön olarak çizebiliyoruz. Peki iki kübitte faz nereye gidiyor? Dolanıklık bu resmi nasıl bozuyor? İşte kuantumun bir sonraki derin sorusu. Bu soru bizi kuantum mekaniğinin en büyüleyici sınırına yani yerellikten yerel olmayan ilişkilere geçişe götürüyor. Blok küresinin o güzel görselinin iki kübit işin içine girdiğinde neden bozulduğunu ve fazın nereye saklandığını inceleyelim. Tek bir kübit için blok küresi mükemmeldir. Çünkü bir kübitin durumu iki boyutlu bir Hilbert uzayındadır. Bu matematiksel uzay 3 boyutlu bir kürenin yüzeyine tam olarak haritalanabilir. Ancak iki kübitimiz olduğunda sistemin toplam durumu
artık 2 çarpı 2 eşittir 4 boyutlu bir uzaya çıkar. 3 kübitte bu 8'e, 10 kübitte ise 1024'e çıkar. Boyut sayısı üstel eksponansiyel artarken bizim 3 boyutlu küremiz bu karmaşıklığı taşıyamaz hale gelir. Dolanıklık başladığında her bir kübitin kendi başına bir kimliği kalmaz. Bağımsız kübitler haline gelir. İki ayrı blok küresinde iki dik duran ok hayal et. Her birinin fazı ve yönü bellidir. Dolanıklık arttıkça blok küresindeki o keskin ok saf durum vektörü kürenin merkezine doğru kısalmaya ve sönmeye başlar. Eğer iki kübit tam dolanıksa, örneğin bir bel durumunda, tekil bir kübitin blok küresindeki oku sıfır noktasında merkeze iner. Yani artık tek bir kübite bakarak onun yönü, fazı veya durumu hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz. Bilgi tekil parçalardan çıkıp aradaki ilişkiye taşınmıştır. Tek kübitte faz 0 ile 1 arasındaki hizalanmaydı. İki dolanık kübitte ise faz artık ilişkisel bir faz haline gelir. Faz arttıkça artık ne birinci kübitin ne ikinci kübitin üzerindedir. Bu faz ikimiz de 0 mıyız yoksa ikimiz de 1 miyiz sorusunun arasındaki uyumdur. İki dansçı düşünün. Tek başlarına dans ederken her birinin kendi dönüş yönü ve ritmi vardır. Ama el ele tutuşup birbirlerinin etrafında dönmeye başladıklarında, ki bu dolanıklığı temsil eder, artık tekil dansçıların ritminden bahsedemeyiz. Ritim artık ikisinin arasındaki boşlukta ve kurdukları ortak dengededir. Dolanıklık blok küresi resmini şu şekilde bozar. Kübiti temsil eden noktanın küre yüzeyinden içeriye merkeze kaymasına neden olur. Bu fiziksel olarak belirsizliğin veya karışık durumun temsilidir. Faz küre üzerindeki bir boylam açısı olmaktan çıkıp sistemin bütününe ait gizli bir parametreye dönüşür. Bu fazı ancak iki kübiti birden ölçüp sonuçları karşılaştırdığında, yani girişim yaptığında görebilirsin. İki kübitin durumunu tam olarak resmetmek için artık bir küreye değil 7 boyutlu bir hiperküreye ihtiyacımız vardır. Bu yüzden fizikçiler genellikle yoğunluk matrisleri gibi matematiksel tabloları kullanmayı tercih ederler. Özetle faz yok olmaz, sadece yerel olmaktan çıkar. Tek bir kübitin yönü olmaktan çıkıp iki sistem arasındaki uyum ilişkisi haline gelir. Blok küresindeki o parlayan ok merkeze doğru sönümlenirken sistemin gerçek bilgisi kürelerin arasındaki görünmez kuantum bağlarında depolanır.